Dur bir saniye. Sana bir soru soracağım ve cevabını gerçekten düşünmeni istiyorum. Hayatındaki en önemli anı hatırlıyor musun? O anın öncesinde aslında sana ya da kendine sorulan bir soru vardı. Fark ettin mi hiç? Bugün bu videoda hayatını kelimenin tam anlamıyla değiştirecek bir beceriyi öğreneceksin. Doğru soruyu sorma sanatı. 10 dakika sonra kafandaki o sesin sana kötülük değil, iyilik yapmasını nasıl sağlayacağını öğrenmiş olacaksın. İlişkilerini nasıl derinleştireceğini ve kariyerinde neden herkesin gözden kaçırdığı fırsatları sen göreceğini de öğreneceksin. Hazırsan başlıyoruz. Çoğumuz hayatı cevap arayarak geçiriyoruz, değil mi? Ama işin gerçeği şu: hayatının kalitesini cevaplar değil, sorduğun sorular belirliyor. Aynı olaya iki insan bakabilir. Biri "neden hep başıma bu geliyor?" der, diğeri "burada bana ne öğretiyor?" der. İkisi de aynı olayı yaşadı ama beyinleri tamamen farklı yerlere gitti. Beynin ilginç bir özelliği var. Sorduğun her soru beynine ne arayacağını söyler. Buna psikologlar dikkat filtresi diyor. Kırmızı bir araba almayı düşün, birden her yerde kırmızı araba görmeye başlarsın. Aynı mekanizma sorularında da çalışır. Param neden hiç yetmiyor diye sorarsan, beynin sana bunun kanıtlarını bulur. Param nasıl artabilir diye sorarsan, aynı beyin bu kez çözüm arar. Şimdi gel, hepimizin kendimize sorduğu ama bize hiç iyilik yapmayan sorulara bakalım. Neden ben? Neden hep bu benim başıma geliyor? Ben neden bu kadar yetersizim? Bu sorular tanıdık geldi mi? İşte bunlar, seni çözümden uzaklaştıran, seni kurban rolüne hapseden sorular. Peki aynı durumu nasıl daha güçlü sorularla değiştirebiliriz? Gel birlikte bakalım. Neden ben yerine bu durumdan bana kalan ders ne diye sormayı dene. Ben neden bu kadar yetersizim yerine hangi alanda biraz daha çalışırsam kendimi daha iyi hissederim diye sor. Fark ettin mi? Aynı olay tamamen farklı bir yöne gidiyor. Bu yeni bir keşif değil aslında. 2400 yıl önce Sokrates öğrencilerine hiçbir zaman direkt cevap vermedi. Onun yerine sürekli soru sordu. Bu yönteme bugün hala Sokratik yöntem diyoruz. Dünyanın en iyi üniversitelerinde, en başarılı terapi tekniklerinde hala bu yöntem kullanılıyor. Neden mi? Çünkü insan kendi bulduğu cevaba başkasının söylediği cevaptan çok daha fazla değer verir. Gelelim daha güncel bir örneğe. Başarılı girişimcilerin, sanatçıların, liderlerin ortak noktası neydi biliyor musun? Hepsi sıradan insanların sormadığı soruları sordu. Bu iş neden böyle yapılıyor? Bunu farklı yapsam ne olur? Sıradan insan kuralı kabul eder, meraklı insan kuralı sorgular. Şimdi gelelim hayatının en kritik alanına, ilişkilerine. Bunu duyunca kulak kabart çünkü bu kısım çok önemli. Bir ilişkiyi bitiren de, kurtaran da genelde sorulan ya da sorulmayan sorulardır. Neden beni anlamıyorsun gibi bir soru karşındakini savunmaya iter. Ama bunu benim anlamam için nasıl anlatabilirsin dediğinde aynı kişi birden dinlemeye başlar. Partnerine, arkadaşına, ailene şu soruyu sormayı dene. Bugün seni en çok ne mutlu etti? Basit gibi görünüyor ama bu tek soru yüzeysel bir sohbeti gerçek bir bağlantıya çevirebilir. Çünkü insanlar cevap vermeden önce sorulan soruyu hatırlar ve o soru onlara değer verildiğini hissettirir. Kariyerine gelelim. Çoğu insan nasıl daha fazla para kazanırım diye sorar ve orada tıkanıp kalır. Ama gerçekten ilerleyenler farklı bir soru sorar. Hangi problemi çözersem insanlar bana para ödemekten mutluluk duyar? Bu küçük kelime değişikliği bakış açını tamamen değiştiriyor. Paradan probleme, problemden değere. Hayatındaki büyük kararları düşün. İş değiştirmek, taşınmak, bir ilişkiye başlamak ya da bitirmek. Bu kararların hepsinin arkasında bir soru var. Bu beni nereye götürür diye soran biriyle, bu şu an bana iyi hissettiriyor mu diye soran biri tamamen farklı hayatlar yaşar. Kısa vadeli soru, kısa vadeli sonuç getirir.
Uzun vadeli soru, uzun vadeli bir hayat kurar. Küçük bir örnek vereyim. Diyelim ki bir iş görüşmesinden olumsuz cevap aldın. Neden hep ben reddediliyorum diye sorarsan kendini günlerce kötü hissedersin. Ama bu görüşmeden çıkarabileceğim en değerli ders neydi diye sorarsan aynı gün ayağa kalkarsın. İlginç bir gerçek. Küçük çocuklar günde ortalama 300'den fazla neden sorusu soruyor. Ama büyüdükçe bu merak azalıyor. Çünkü toplum bize sormayı değil, uymayı öğretiyor. İşte bu videonun amacı da tam olarak bu. O çocuksu merakı sana geri kazandırmak. Peki, daha iyi soru sormayı nasıl öğreniriz? İşte 3 basit kural. Birincisi, kapalı değil, açık sorular sor. İyi mi geçti değil, en çok neyi öğrendin? Açık sorular beyni derinlemesine düşünmeye zorlar. Kapalı sorularsa sohbeti orada bitirir. İkinci kural, suçlayıcı değil, meraklı sorular sor. Neden yine unuttun değil, bunu hatırlamana ne yardımcı olabilir? Ton değiştiğinde karşındaki ya da kendi beyninde savunma yerine çözüm devreye girer. Üçüncü kural, geçmişe değil, geleceğe odaklı sorular sor. Neden bu oldu? Bazen faydalı ama çoğu zaman seni geçmişte kilitler. Buradan sonra ne yapabilirim? Seni harekete geçirir. İkisi arasındaki fark bazen bir hayatı değiştirebilir. Şimdi bunu hayatına nasıl sokacağını konuşalım. Her sabah telefonuna bakmadan önce kendine tek bir soru sor. Bugünü anlamlı kılan ne olabilir? Bu basit alışkanlık günlerin birbirine benzemesini engelliyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kendine düzenli olarak derin sorular soran insanlar daha az kaygı yaşıyor ve kararlarından daha az pişmanlık duyuyor. Çünkü hayatı sadece yaşamıyor, aynı zamanda üzerine düşünüyorlar. Hatırlıyor musun? En başta sana bir soru sormuştum. Hayatındaki en önemli anın öncesinde hangi soru vardı? Şimdi cevabı daha net görüyorsun, değil mi? Çünkü artık biliyorsun. Hayatının kalitesi, sorduğun soruların kalitesiyle doğru orantılı. Bugünden itibaren tek bir şey yapmanı istiyorum. Kendine sorduğun ilk olumsuz soruyu yakala ve onu daha güçlü bir soruyla değiştir.